Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere solan, kökleri çürüyen ve yaprakları sararmaya başlayan orkidelerinizi yeniden canlandırabilmek için yeni bir tariften bahsedeceğim. Özellikle orkidelerinizin birden çok çiçek dalı açabilmesi ve tomurcukları daha büyümeden dökülmesini engellemek için hangi sıvı bitki besinleri vermemiz gerektiğinden ve dikkat etmemiz gereken püf noktalardan sizlere bugün bahsedeceğim. Orkidelerin birden çok çiçek dalı çıkarabilmesi için mevsim geçişlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle ilkbahar ayında orkideler için tam bir çiçek açma dönemidir. Bu dönemde mutlaka orkide bakımını yapmanız gerekiyor. Bakın elimde mantar olmuş ve yaprakları dökülen bir orkide var. Bu orkidenin mantar hastalığını durdurmak için toz zerdeçal kullanmıştım. Mantar hastalığında orkide hızlı bir şekilde yaprakları sararmaya başlar. Kökleri genelde sağlıklıdır fakat gövde mantarında özellikle yapraklar sararmaya ve çiçek dalı varsa çiçek dalı da sararmaya başlar. Bakın hemen sararan çiçek dalını kesiyorum. Bu tarz durumlarda geç kalmadan toz tarçın ya da toz zerdeçal kullanabilirsiniz. Bakın bir dalı sarardı fakat diğer dalını kurtardık. Bu dalında herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi böyle bir orkideye nasıl bakım yapmamız gerekiyor? Bunun için elimde pirinç var. Bugün pirinçten yararlanacağım. Özellikle evinizde pilav yapmadan önce pirinci beklettiğiniz suya eğer tuz koymuyorsanız o suyu orkidelerinize ya da evdeki bütün çiçeklerinize sıvı bitki besini olarak verebilirsiniz. 2 yemek kaşığı kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı pirinci bir kasenin içerisine koydum. Üzerine normal su koyuyorum. Arıtma suyu da olabilir. Ve bu suyu 30 dakika kadar dinlendireceğim. Pirincin nişastasını bırakıp dinlenmesini bekleyeceğiz. ...30 dakika dinlendirdim. Pirinç suyum artık hazır. Suyunu pirinçten ayırıyoruz. Bunun için bir bardağa koyuyorum. Sizler ölçüyü kendiniz evdeki çiçek sayınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Evet, artık bu suyu evdeki bütün çiçeklerimize verebiliriz. İlk olarak solan, yaprakları olmayan orkideleri canlandırmak için mutlaka bu tarz sıvı bitki besinleri vermeniz gerekiyor. Bakın bu orkidemi 10 gündür su vermemiştim ve yeterince kurudu kökleri. Artık 5 yemek kaşığı kadar pirinç suyu vereceğim. Pirinç suyu özellikle solan, cansız yaprakları olan ve hiç çiçek açmayan orkidelerin yeniden yeni kök çıkarmasını, yeni yapraklar çıkarmasını teşvik eder ve orkidelerinizi canlandırır. Tabii bu hemen olan bir şey değil. Bakın görüyorsunuz bu kadar koydum. 5 yemek kaşığı kadar ve akşama kadar çekecek. Bu uzun süreç, yani biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Sizler düzenli olarak her ay orkidelerinize farklı sıvı bitki besinleri verebilirsiniz. Bu sıvı bitki besinleri belli bir süre sonra özellikle mevsim geçişlerinde hiç çiçek açmayan orkidelerin çiçek açmasına yardımcı olur. Bu sıvı bitki besinleri sadece su yerine de kullanılabilir. Yani hem su hem de sıvı bitki besini vermenize gerek yok. Sıvı bitki besinlerini ayda bir kere veriyorsanız aralarında da normal su verebilirsiniz. Su kültüründeki peki orkidelere sıvı bitki besini verilir mi? Bakın bu su kültüründe olan bir orkidem. Gördüğünüz üzere çok az kökü var ve orkidem çok cansız. Fakat çiçek dalı çıkarmış. Böyle bir orkideye de biz pirinç suyu verebiliriz. Özellikle pirinç suyu orkidelerin hızlı kök çıkarmasına da yardımcı olur. Su kültürü uyguladığınız bir orkideye sıvı bitki besinlerini 2 saatliğine, bakın çok fazla değil, sadece 2 saat bu suyun içerisine bekleteceğim ve sonra normal suya alacağım. Evet, sıvı bitki besinlerini biz aynı zamanda çiçekli orkidelere de verebiliriz. Çiçekli orkidelerinde özellikle belirli aralıklarla sıvı bitki besinlerine, vitaminleri ihtiyaçları var. Bunları ayda bir ya da 3 haftada bir verebilirsiniz çiçekli orkidelerinize de. Bu gördüğünüz orkidelerim benim büyüttüğüm orkidelerim ve vermiş olduğum sıvı bitki besinleri sayesinde bakın hepsinde birden fazla çok çiçek dalı var. Yani sıvı bitki besinleri orkidelerin birden çok çiçek dalı çıkarmasını teşvik eder. Bir orkide bir tane çiçek dalı çıkarabildiği gibi
5-6 tane de çiçek dalı çıkarabilir. Bu orkidenizin vermiş olduğunuz bakımla alakalı. Bu orkidem yine vermiş olduğum sıvı bitki besinleri sayesinde 6 tane çiçek dalı çıkardı. Özellikle sıvı bitki besinleri, pirinç suyu gibi sıvı bitki besinleri orkidelerin çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştırır ve birden fazla çiçek dalı çıkarmasına da yardımcı olur. Ve özellikle çiçek dallarındaki tomurcukların dökülmeden hızlı bir şekilde tomurcukların büyümesine yardımcı olur. Bakın aylar sonraki halini görüyorsunuz. Tomurcuklarını dökmeden bol bol çiçek açtı. Yani pirinç suyu özellikle orkide tomurcuklarının hızlı bir şekilde çiçeğe dönmesine ve sararıp dökülmesine engel olur. Ve gördüğünüz üzere çiçekleriniz bol bol çiçek açıp bu şekilde aylarca çiçekli kalabilir. Özellikle bu tarz orkidelerde mutlaka orkidenizin konumuna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer orkideniz düzenli olarak çiçek dalı çıkarmıyorsa ve gelişimi duruyorsa bu orkidenizin konumunu sevmediğini gösterir. Ya da orkidenizde bir hastalık olup olmadığını mutlaka yapraklarına, dallarına bakarak kontrol etmeniz gerekiyor. Ve en önemlisi çok fazla su vermemek gerekiyor. Çok fazla su verirseniz orkidelerin kökleri çürüyeceği için gelişimi durur. Yani fazla su orkidelerinizi kurtarmaz. Bu yüzden benim bu anlattığım püf noktalara mutlaka dikkat etmeye çalışın. Ve diğer bir önemli nokta, bütün sıvı bitki besinlerini aynı anda vermeyin. Yani bir orkidenize pirinç suyu verdiğiniz zaman hemen arkasından muz kabuğu suyu vermeyin. Bu yanlış bir uygulamadır. Bütün videolarımda belirttiğim gibi belirli bir aralığının olması gerekiyor. Yani 20 günde bir ya da 30 günde bir sıvı bitki besinlerini dönüşümlü olarak verirseniz eğer orkideleriniz bu şekilde bol çiçek açar ve sağlıklı kökler, yapraklar çıkarır. Sizlere orkide bakımına dair tüm püf noktaları anlatmaya çalıştım. Umarım bu anlattığım püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.